Sürekli bir hapşırma hali, bitmek bilmeyen o burun kaşıntısı. İşte bu hisler size de tanıdık geliyorsa doğru yerdesiniz. Çünkü bugün pek çoğumuzun hayat kalitesini ciddi anlamda etkileyen şu meşhur alerjik riniti konuşacağız. Nedir bu, neden olur ve en önemlisi nasıl başa çıkarız? Hepsini tek tek masaya yatırıyoruz. Peki, bugünkü yol haritamız nasıl? Önce alerjik rinit nedir bu diyerek bir temel atacağız. Sonra o görünmez düşmanlarımızı yani alerjenleri tanıyacağız. Ardından ilk savunma hattımız olan korunma yöntemlerine, sonrasında da tedavi adımlarına bakacağız ve en sonda her şeyi toparlayacak çok ama çok önemli bir notumuz olacak. Evet, hazırsak başlayalım. İlk bölümümüz alerjik rinit nedir bu? Yani şu bitmek bilmeyen hapşırma ve kaşıntının kökenine inelim bakalım. Şöyle bir düşünün, sürekli bir hapşırma, bir türlü geçmeyen o gıcık burun kaşıntısı, tıkanıklık, belki de durmadan akan bir burun. Bu sahnelerden herhangi biri hayatınızın bir parçası mı? Eğer cevabınız evetse, emin olun ki bu hikayede yalnız değilsiniz. İşte bu yaşadıklarınızın tıptaki adı alerjik rinit. Aslında olay ne biliyor musunuz? Vücudumuzun normalde tamamen zararsız olan şeylere, mesela polenlere, küf sporlarına ya da sevimli dostlarımızın tüylerine biraz abartılı bir tepki vermesi. Vücut adeta yanlış bir alarm veriyor ve sonuç o bildiğimiz can sıkıcı burun şikayetleri. Peki bu durum ne zaman ciddi bir hal alıyor? Hani aman canım geçer demekten ne zaman vazgeçmeliyiz? İşte kilit nokta burada. Eğer bu belirtiler sizin yaşam kalitenizi, işinizi, okulunuzu, kısacası günlük düzeninizi bozmaya başladıysa, o zaman doktorlar buna ağır alerjik rinit diyor. Yani mesele sadece hapşırmak değil, hayatınızın ne kadar etkilediği. Ve işin içine bir de gözler girerse, hani burunla birlikte gözler de kaşınmaya, sulanmaya, kızarmaya başlarsa, işte o zaman denkleme bir de alerjik konjüktivit ekleniyor. Bu aslında çok doğal çünkü bu alerjenler pek ayrım yapmıyor, burun ve gözlere aynı anda merhaba demeyi seviyorlar. Tamam, sorunun adını koyduk. Şimdi gelelim asıl suçlulara. O görünmez düşmanlar dediğimiz bütün bu kargaşayı çıkaran alerjenler kimlermiş gelin bir bakalım. Şimdi en yaygın şüpheliler listemizde 4 ana grup var. 1. Tabii ki baharın gelişiyle ortalığı kasıp kavuran polenler. 2. Ev içinde ve dışında özellikle nemli yerlerde pusuda bekleyen küf sporları. 3. Yatağımızda bizimle yaşayan o minicik misafirler, yani ev tozu akarları. Ve 4. Kedi ve köpek gibi sevimli dostlarımızın aslında tüyünden çok deri döküntülerindeki proteinler. Peki bu düşmanlara karşı savaş planımız ne olmalı? Uzmanlar genellikle 3 katmanlı bir strateji öneriyorlar. Birinci seviye koruyucu önlemler, yani kaleyi sağlam tutmak. İkinci seviye ilaç tedavisi, yani düşman içeri sızdığında müdahale etmek. Ve üçüncü seviye daha köklü bir çözüm, alerjen immünoterapisi, yani bildiğimiz adıyla aşı tedavisi. Şimdi o 3 katmanlı planın ilk ve belki de en temel katmanına odaklanalım. Korunma. Yani ilk savunma hattımız. Buradaki mantık çok basit aslında. Düşmanla karşılaşmazsan savaşmak zorunda kalmazsın. Bu yüzden alerjenle aranıza mesafe koymak atılacak en akıllıca adım. Mesela başınız polenlerle dertteyse, polenlerin coştuğu mevsimlerde dışarıda geçirdiğiniz zamanı biraz kısmak hayat kurtarabilir. Büyük çerçeveli bir güneş gözlüğü takmak adeta bir kalkan görevi görür. Yeni biçilmiş çimlerden uzak durmak da harika bir fikir. Ve eve geldiğinizde ilk iş yüzünüzü yıkamak. İnanın bu küçük adımlar bile büyük farklar yaratabilir. Eğer sizin asıl derdiniz ev tozu akarlarıysa, o zaman savaş alanımız evin içi, özellikle de yatak odası. Yapılacaklar listesi de belli. Halıları olabildiğince azaltın, yün yastık, yorgan gibi şeylere veda edin ve en önemlisi odadaki nem oranını %45'in altında tutmaya çalışın. Bu akarlar nemli ortamları çok sever, unutmayın. Peki ya evdeki küf? Orada da hedef belli. Banyo ve mutfak gibi nemli bölgeler. Buralardaki rutubeti kontrol altına almak şart. Bir de eğer küfe karşı hassasiyetiniz olduğu biliniyorsa, evde çok fazla saksı çiçeği bulundurmak pek de iyi bir fikir olmayabilir. Aklınızda bulunsun. Gelelim en hassas konuya, evcil hayvanlar. Evet, en ideali alerjiniz varsa evde kedi köpek beslememek. Ama bu her zaman mümkün olmuyor biliyorum. O zaman en azından yatak odanızı onlara kapalı bir bölge ilan edin, yüz yüze temastan kaçının.
Şunu da bilmekte fayda var, hayvanı sık yıkamak ya da özel mamalar kullanmak gibi çözümlerin işe yarayıp yaramadığı bilimsel olarak hala net değil. Hava filtreleri de bir seçenek olarak sunulsa da kanıtları henüz çok güçlü sayılmaz. Peki, korunmak için elimizden geleni yaptık ama şikayetler hala devam ediyor. İşte bu noktada ikinci savunma hattımız devreye giriyor. Tedavideki sonraki adımlar, yani tıbbi seçenekler. Eğer durum ağır alerjik rinit seviyesinde ise doktorların genellikle ilk tercihi kortikosteroid içeren burun spreyleri oluyor. Neden? Çünkü bu spreyler sorunun olduğu yere, yani buruna doğrudan etki edip oradaki yangını söndürmeyi hedefliyor. Tabii bu tek silah değil, sizin şikayetlerinizin durumuna göre doktorunuz bu spreylerin yanına antihistaminik hapları, burun tıkanıklığını anında açan dekonjestanları veya başka destekleyici ilaçları da ekleyebilir. Adeta bir takım oyunu gibi düşünebilirsiniz. Geldik üçüncü ve son seviyeye, alerjen immünoterapisi yani aşı tedavisi. Bu ne zaman gündeme geliyor? Genellikle korunma önlemleri ve ilaçlar artık yetersiz kaldığında ya da ben ömür boyu ilaç kullanmak istemiyorum dediğiniz noktada. İşte o zaman bu daha uzun vadeli çözüm masaya geliyor. Bu ikisi arasındaki farkı anlamak çok ama çok önemli. Şöyle düşünelim. İlaç tedavisi günlük olarak belirtileri bastırır. Tıpkı yağmur yağdığında şemsiye açmak gibi. O gün sizi ıslanmaktan korur. Aşı tedavisi ise işin kökenine iner. Genellikle 3 ila 5 yıl süren bir tedaviyle vücudunuza o alerjene karşı tolerans göstermeyi öğretir. Yani fırtınayı dindirmeye çalışır, sadece şemsiye açmakla yetinmez. Ve şimdi tüm bu konuştuklarımızı toparlayacak, belki de hepsinden daha önemli son bir notumuz var. Lütfen buraya dikkat. Unutmamanız gereken en önemli şey şu: burnunuzun akması, kaşınması ya da sürekli hapşırmanız %100 alerjiniz var demek değildir. Çünkü alerjik olmayan ama tamamen aynı belirtileri gösteren başka rinit türleri de var. İşte bu yüzden tüm bu anlattıklarımızın sonunda varmamız gereken tek bir sonuç var. Kendi kendinize teşhis koymaya çalışmayın. Şikayetlerinizin arkasında ne olduğunu anlamak için mutlaka bir doktorun değerlendirmesi şart. Unutmayın ki doğru tanı olmadan doğru tedavi olmaz. Bu en temel kural. Evet, artık resmin bütününü gördüğünüze göre şimdi size soruyorum. Tüm bu bilgilerle doktorunuzun kapısını çalmaya ve kendi kişisel alerji yönetim planınızı oluşturmaya hazır mısınız? Unutmayın, bu savaşı kazanmak ve hayat kalitenizi geri almak sizin elinizde.